Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sonraki çalışmamda kullanacağım minik üçgen ajur modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelin görüntüsü bakın şöyle minik üçgen ajurlardan oluşuyor. Bir sırada ajurları yerleştiriyoruz. Sonraki tekrarında bu ajurların aralarına yerleştiriyoruz. Hem basit hem de güzel bir model. Ben modeli size şeması üzerinden anlatacağım. Kısaca örgü şemaları nasıl okunur onu da söyleyeyim en başında. Örgü şemaları sağdan sola ve alttan yukarıya doğru okunur. Yani bir şema aldığınızda ilk başta işleyeceğiniz ilk ilmek sağ alt köşedeki ilmektir. Ve şemalarda görünen her kare, bakın buradaki her kare bir ilmeğe karşılık gelir. O ilmekleri nasıl örmemiz gerektiğini, o ilmekleri şemanın açıklama kısmında görebiliriz. Şimdi bu çalışma ajurlardan oluşuyor. Sağ ve sola kesmelerden oluşuyor. Bakın buradaki kullandığım sembolleri kısaca ben yazdım yan tarafa. Şu yuvarlak olanlar dolama anlamına geliyor. Şu sağa doğru çizgiler sağ kesme, sola doğru çizgiler de sola kesme. Bu Türkçe olarak yazdım bunları ama yabancı kaynaklarda kısaltmalarını bakın şu şekilde görebilirsiniz. Fikir olması açısından da paylaşmış olayım. Şimdi modele detaylıca bakacak olursak model şöyle, bakın şöyle bir kapatayım önce. Şu kırmızı etrafı çizgili olan kutuya dikkat ederseniz bu kutunun tekrarı şeklinde oluşuyor. Yani temeli burada gösterildiği gibi. Bakın ilk başta bir ajur modelimiz var başlangıçta. Bir sonrakinde çapraz olacak şekilde yer değiştiriyor. Şimdi ilmek sayımız arttıkça ne yapmalıyız? Bu 10 ilmeğin tekrarları şeklinde ilmeklerimizi artırmalıyız. Mesela 2 ilmeğe çıkartırsam, bakın 2 modele çıkartırsam aynı şuradaki 10 ilmeği tekrarlamış oldum burada. Tamamen birebir aynı. Çoğullamış oldum. Sizin ihtiyacınız ne kadarsa ilmek sayınız, bu 10 ilmeği tekrarlayarak modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi bu şekilde görüntüde bakın modeller şöyle görünüyor. Burada 2 tane modelimiz var. 2 tekrar için söylüyorum. Burada çaprazlarında da 2 modelimiz var. Ama zaman zaman bu modellerin simetrik görüntüsüne ihtiyaç duyarız. O zaman yanına bakın tamamlayıcı ilmekleri ekliyorum. Bunu da ekliyorum ki burası 5 ilmekten oluşuyor. Bu durumda bakın simetrik oldu. Yani buradaki ajurlar ortalarda. İlk ajurlar, ikinci ajurlar bakın bu şekilde 3 taneye çıktı, yerleşti. Bir sonraki seferde yine 2 tane, bir sonraki seferde yine 3 tane şeklinde simetrik bir şekil aldı. Bunun için de yan tarafına bakın 5 tane ilmek ilave ettim. Dediğim gibi bu şekilde simetrik bir görüntüye ihtiyacınız varsa onun katları artı 5 ilmek şeklinde belirleyebilirsiniz ilmek sayınızı. Mesela 70 ilmeklik bir tekrar yaptınız. Yani 7 tane tekrar. Yanına 5 ekleyeceksiniz. 75 olacak gibi. Şimdi ben 2 tane tekrar üzerinden size anlatımı yapacağım. Bu arada sıra sayısından da bahsedeyim. 10 ilmek demiştim genişliği. Bir tane bakın bir sonraki model, daha doğrusu ajur tekrarına kadar 10 sıra var. İkinci ajurda yine 10 sıra, toplamda 20 sıradan oluşuyor. Şimdi siz bu ajurları ipinizin kalınlığına göre ya da ajurların sıklık ya da genişlik tercihinize göre daha sık yapabilirsiniz. Mesela ben 10 ilmek yaptım. 8 ilmek yapabilirsiniz. Bu durumda yüksekliğini de 8 artı 8 16 sıra yapmanız gerekir. Ya da daha geniş aralıklı yapmak istersiniz. 12 ilmeklik bir model oluşturursunuz. Bu durumda sıra sayınız da 24 olur. Şimdi örmeye başlayalım modeli. Ben şöyle 2 tekrar için 20 artı simetrik kısım için tamamlayıcı 5 ilmek olmak üzere toplam 25 ilmeklik bir çalışmaya başladım. Birkaç sırada düz örgü ördüm. Şimdi modeli birlikte uygulamaya başlayacağız. Dediğim gibi şema okumaya her zaman sağ alt köşeden başlıyoruz. Sağdan sola doğru gidiyoruz ve sıraları da alttan aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Şimdi bakın buradan itibaren başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5
bu kısımda, 2 tane de bu kısımda 7 tane ilmeğim var. Bu herhangi bir işareti olmayan kareler düz örgü demek. Yani ön yüzdeyken düz, arka yüzdeyken ters öreceğiz. Dolayısıyla şimdi burada 5 artı 2, 7 tane düz örgüyle başlıyorum. Şimdi bu noktadayım. Bakın ne yapacağım? Bir tane dolama yapacağım. Ardından bir tane sola kesme yapacağım. Şöyle yapıyorum. Dolama için ipi öne alıyorum. Şöyle şişime dolamış olacağım. Yani dolama dediğimiz şey şu, bakın. Şimdi bu şekilde öne alarak bir sonraki hareketim ne olacaktı? Sola kesme, onu yapacağım. Sola kesmede nasıl? İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum ben. Benim ilmeklerim böyle durduğu için. Sonuçta şöyle durması lazım kesme yaparken. Bu ikisini birlikte alıyorum. Bu ilmeklerin yönü çok önemli bu modelde. Dolayısıyla eğer ilmekleriniz yanlış duruyor ve yanlış kesmeler yaparsanız bakın şurada tekrar göstereyim. Mesela sola kesmeler, bakın şunlar. Sola doğru duruyor görüntüsü. Eğer sola kesmede ilmeklerin yönü düzgün olmaz ve düzgün yapmazsanız şu görüntüyü elde edemezsiniz. Aynı şekilde sağ kesmede bu tarafa duran, bakın şöyle duran. Eğer bunu da yanlış yaparsanız ilmeklerinizin yönü yanlış olduğu için bu görüntüyü elde edemezsiniz. Mutlaka ilmeklerinizin yönü ve kesme şekliniz doğru olmalı. Şimdi dediğim gibi ipi öne aldım. Dolama yaparken aynı zamanda sola kesmeyi de yapıyorum. Bakın bu iki işlemi yaptım. Sonra arada sayalım kaç tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada. 2 tane de burada. 8. 8 tane düz örüyorum. Zaten ilmeğimiz onun tekrarı. O da size tüyo olsun. 2 tanesini ördük. Bir sonraki ilmeğe modele kadar 8 tane kaldı. Aslında onu oradan hesaplamamız mümkün. 8 ilmek örüyorum. Sekiz tane ördükten sonra aynı işlemi tekrarlayacağım. Bakın yine bir dolama, bir sola kesme. İpi öne aldım. Dolamayı yapmış oluyorum. Sonra sola kesme. İlmeklerimin yönünü düzelttim ve keserek aldım. Bakın arada dolama da oluşmuş oldu. Geriye 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. Bakın şemanın birinci sırasını tamamladık. Şimdi ikinci sıra arka sırası örgünün. Bütün ilmekler burada herhangi bir bakın özel işaret yok. Dolayısıyla arka sıralarda bütün ilmekler ters olacak. Bütün model boyunca aynı şey geçerli. Şimdi bütün ilmekleri ters örerek arka sırayı tamamlıyorum. Arka sırayı örerken bakın bu dolama yaptığımız ilmeklere geldiğimizde onları böyle örüyorum ki orada delik oluşsun. Bakın zaten ajur oluşmuş oldu. Bütün dolamalarda bu geçerli. Ve bu şekilde arka sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi tekrar ön yüzde, yani 3. sıradayım. Şimdi 3. sıraya baktığımızda bakın kenardan 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Sonra sağ kesme yapıyorum. Onu yapalım şimdi. 5 tane ilmek örerek başlıyorum. Şimdi bakın burada ajura 2 tane ilmeğim kaldı zaten. Bundan sonraki seferlerde hep bu şekilde anlayabilirsiniz. Ajurdan önceki 2 ilmek. Bu 2 ilmeği sağ kesme yapacağım. Yine yön çok önemli. İlmeklerimin yönü bakın bu şekilde sola yatık duruyorlar. Bu durumda önden her ikisine birden bakın şöyle şişimi geçiriyorum. Birlikte örerek alıyorum. Sağ kesme dediğimiz şey de bu. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra sağ kesmeden sonra bir tane dolama yapıyorum. Onu yapalım önce. Yani ipi öne aldım. Ardından bakın tam bu dolamanın üzerine, bir önceki sıradaki dolamanın üzerine geldik. Bu ilmek zaten anlaşılıyor. Onu düz örüyorum. Yani ipimi öne aldım. Onu düz ördüm. Arada dolamayı yapmış oldum. Ardından bir dolama sola kesme. Tekrar ipi öne aldım. Dolamayı yapmış oluyorum. Sola kesme. Yine ilmeklerimi düzeltiyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum.
ajuru tekrarladık. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Onları örelim. Bakın yine ajurdan önceki 2 ilmekteyim. Ne yapıyorum? Onları sağa kesme yapıyorum. Şöyle kodlayabilirsiniz. Sağ tarafta sağa kesme, sol tarafta sola kesme olacak. Sağdayım şimdi. O nedenle sağa kesme yapıyorum. Ajurun üzerine geldim. Orada hemen bir önce dolama, ajuru düz örüyorum. Sonra tekrar dolama, sola kesme. Bu ikinci ajuru da yaptım. Kenarda 5 ilmeğim var. Onları düz örerek ön sırayı tamamlıyorum. Yani 3. sıramızı. Şimdi bakarsak şemamıza, bakın bundan sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada, yani 10 sıraya tamamlayana kadar herhangi başka bir şey yok. Bu ne demektir? Bu 7 sırayı ön yüzdeysem düz, arka yüzdeysem ters şeklinde öreceğim. Şimdi ben ön sırayı bitirdim. Arka sıradayım. Bu 4. sıra olacak. Arka sırada olduğu için ters öreceğim. Bir tanesi bitmiş olacak 7 sıranın. 6 sıra daha öreceğim. Yani 3 ön 3 arka daha öreceğim. Düz örgü şeklinde. Bu kısmı tamamlayayım. Modelin ikinci kısmına tekrar birlikte bakalım. 7 sıra örgüyü tamamladım. Bakın görüntüsü şimdi bu şekilde. Modelin ikinci tekrarına geçeceğiz. Dediğim gibi bu defa bu ajurlar ortalara gelecek. Bu bir öncekilerin ortalarına. Bunun için şimdi bakın bu ikinci tekrarın ilk sırasındayız. Yani şurada 11. sıra gibi de düşünebilirsiniz. Kenardan başlıyorum yine 2 tane boş, yani düz, sonra bir dolama ve bir sola kesme, yani aynı şey aslında. Hemen onu yapalım. 2 tane düz örüyorum. Sonra bir dolama, bir sola kesme. Arada yine 8 tane ilmeğim var. Sonra aynı şeyi tekrarlayacağım. Doluyorum. Sola kesme yapıyorum. Sonra yine aynı şey. 8 düz, ardından tekrarlayacağız aynı işlemi. Bir doluyorum. Bir sola kesme yapıyorum. Kenarda da bir tane ilmeğim kaldı. Onu örüyorum. Bakın o da şu ilmek. Şimdi arka sırada yine hepsini ters örelim. Tekrar ön yüzdeyim. İkinci tekrarın 3. sırası, yani şu sıra. Kenardan bakın direkt sağ kesme ile başlayacağım. Sonra bir dolamam var. Şöyle yapıyorum. Sağ kesmeyi bakın önden her iki ilmeğe şişimi geçirerek birlikte alarak yapıyorduk. Kesmemi yapıyorum. İpi öne alıyorum dolama yapmak için. Ardından bakın zaten bu bir önceki sırada dolama yaptığım ilmek. Onun üzerine hep düz denk geliyor. Düz örüyorum. Sonra tekrar bir dolama ve sola kesme. Dolama yapıyorum. Sola kesme yapıyorum. Şimdi arada 5 tane düzüm var. Sonra aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi sağ kesme ile başlıyoruz. Bakın yine dolamaya 2 ilmek kala yapıyorum bu işlemi. Şöyle biraz bollaştırayım. Sağ kesmemi yaptım sağ tarafta olduğum için. Dolamamı yaptım. Ortadaki ilmek her zaman düz. Sonra tekrar dolamamı yaptım. Sola kesme. Arada tekrar 5 ilmek ve tekrar aynı işlem. Geldim. Önce sağ kesmemi yapıyorum. Dolama yapıyorum. Ortadaki ilmek düz. Tekrar dolama yapıyorum. Sola kesme.
tekrarda da 3. sırayı bitirdik. Ardından yine aynı şekilde 7 sıra boyunca düz örgüye devam edeceğiz. Yani önde düz, arkada ters olacak şekilde örüyorum. Evet, 7 sırayı ördüm. Bakın modelin bir tam tekrarını bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra ajurlar yine aralara gelecek. Yani ilk başladığımız noktaya geri döndük. Şurada şemadan da gösterirsem bakın bir sonraki yapacağımız uygulama zaten ilk başta yaptığımızın aynısı. Tekrar 1. sıraya döndük. Bu 20 sırayı tekrar öreceğiz. Bu şekilde tekrar ederek modelimizi istediğimiz ölçülerde, istediğimiz büyüklükte örebiliriz. Şimdi dediğim gibi ben bu çalışmayı bir sonraki projemde kullanacağım. O nedenle anlatımını yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.